Eğer teknik analize yeni başlayacak bir toy borsacıysanız, başlangıçta gözünüze korkunç görünmüş olmalı. Biliyorum çünkü bana da olmuştu. Çeşit çeşit grafikler, sağa sola anlamsızca uzayan çizgiler, ne olduğunu anlayamadığınız eğri büğrü onlarca gösterge ve yaşadığımız bilgi kirliliği çağında her kanaldan gelen birbiriyle tutarsız bir bilgi yığını. İyi bir teknikçi olabilmek, daha ötesi bundan para kazanabilmek için tüm bunları öğrenmek, tüm bu konulara hakim olabilmek gerektiğini düşünmüş olmalısınız. Belki de nereden başlayacağınıza da karar veremiyorsunuz. O zaman gelin şöyle yapalım. Teknik analizle ilgili bugüne kadar duyduğunuz her şeyi unutun. Madem çoğunluğun kaybettiği bir piyasadasınız ve nasıl kazanan tarafta olunacağını öğrenmek istiyorsunuz, o zaman kendinize beyaz bir sayfa açmak zorundasınız. Size klasik teknik analizi ya da onun sıkıcı kurallarını anlatacak değilim. Bunları herhangi bir kitapta da bulabilirsiniz. Size sunacağım şey teknik analize farklı bir bakış açısı. Bir grafiğin benim gözümden nasıl göründüğü. Ancak bunu yaparken sizden belki de dünyadaki en zor şeylerden birini isteyeceğim. Yani kendiniz gibi olmanızı. Ben size yolu gösterdikten sonra kendi yolunuzu çizmenizi. Teknik analizi beni izleyerek öğrenebilirsiniz ama beni taklit ederek daima kazanan tarafta olamazsınız. Piyasaların önünüze çıkaracağı sorunları çözerken size ait bir stratejiniz, o stratejiyi oluştururken sizi yansıtan bir tarzınız ve o sorunlara karşı dururken size ait bir duruşunuz olmalı. Madem bu giriş kısmını bitirdik, o zaman önce kurallarla başlayalım. Kurallarımız basittir. Eğer teknik analiz disiplininden yoksun biriyseniz, aynı durumu senetteyken farklı, nakitteyken farklı yorumlayabilmeniz her zaman mümkündür. Bu da başarınızın fiyatları oluşturan psikolojinin ne kadar dışında kalabildiğinize bağlı olacağı anlamına gelecektir. Teknik analiz bir sanattır, sanat olmasına da. Teknik analiz yüreğinin sesini dinlemeyen tek sanatçı olmak zorundadır. Sistemlerin al verirken kalbin piyasaların berbat olduğuna inanıyorsa nasıl alacaksın? Hadi aldın diyelim. O malı taşırken nasıl huzur bulacaksın? Duygularıyla hareket eden bir analist, vicdanının sesini dinleyen cellada benzer. Kafanızı işinize, duygularınızı sevdiklerinize verin. İnsanlar hata yapar. Hem de aynı hatayı defalarca. Benzer durumlarda benzer tepkiler veren insan psikolojisinin bir ürünüdür borsa. Bu yüzden çoğunluğun kaybettiği, küçük bir azınlığın kazandığı bir akıl oyunudur. Kendi hatalarından ders alacağın bir yer değil borsa. Başkalarının hatalarından para kazanacağın yerdir. Ve insanlar birlikte hareket etmeyi, çoğunluğun gittiği yönde gitmeyi sever. Fırsatların kaçacağı endişesindedirler. Düşünerek kaybedilecek zaman yoktur onlar için. Sanki oltadaki yemin kaçma ihtimali varmış gibi. Bekle ve izle. Oltanı da, yemini de seçebileceğin kadar zamanlı olacaktır her zaman. Ve unutma, senin bilmediklerinde dahil ulaşılabilir her türlü bilgi fiyatlandırılmış durumdadır. Ulaşılır olmayansa, ulaşılabilir olduğunda derhal fiyatlandırılacaktır nasılsa. Bu durumda fiyatların piyasada o an için var olan her türlü bilgiyi ve beklentiyi fiyatlamış olduğuna, insanların benzer durumlarda benzer tepkiler verdiğine, fiyatların da trendleri izleme eğiliminde olduğuna inanıyorsundur umarım. Yoksa o an görmekte olduğunun doğruluğuna, o datalarla oluşturacağın sistemlerin güvenilirliğine, o sistemlerin verdiği sinyallerin sana kazandıracağına nasıl inanacaksın? Kendi sonuçlarını sorgulayan birinin kazanması mümkün olabilir mi? Herkesin kazandığı zamanlarda değil, zor zamanlarda da kazanacaksın. Hatta kazanmayı sıradanlaştıracaksın ve sonra dönüp yaptıklarına gururla bakacaksın. Ne kendini ne de başardıklarını asla küçümsemeyeceksin. Bu üstatların işi deyip kenara çekilmeyeceksin. Önce kendine inanacaksın. Şu an hala izlemeye devam ettiğinize göre kuralları kabul etmiş olmalısınız. Peki, devam edelim o zaman. Bizler için bilançolar da önemsizdir mesela. Biz yatırımcı değiliz. Alım yaparken şirkete ortak olma amacımız da yok. O zaman neden şirket bu çeyrekte iyi kar getirecek mi diye düşünelim? Biz fiyat alır satarız. O fiyat alınmaya değer olduğu için o alımı yaparız. Biz şirketleri grafiklerine göre değerlendiririz. Bunun salınımları düzgün. Buradan sistemler para kazanabilir deriz mesela.
Sırf bilançosu iyi diye sistemlerimizi allak bullak edecek, bir aşağı bir yukarı hoplayıp zıplayan garip spekülatif senetlere bulaşmayız. İşte sonunda ulaşacağımız görüntü budur. Huzurla piyasayı izleyebilen adamdır teknik analist. Yeri geldiğinde tüm yükü robotlara bırakıp portföyünde ne olduğunu akşamdan akşama bakabilmektir. Ya da olacak olan olduğunda hazır olmanın vereceği güvenle sisteminin işaret ettiği sinyalin dediği işlemi yapabilmektir. Sırtında borsanın stresini taşımak yerine çocuğunu taşıyabilmektir. Teknik analist aynı zamanda bir risk yöneticisidir. Asla portföyünü tek bir senede yükleyip kaderini onun belirlemesine izin vermez. Portföyünü doğru dağıtmayı bilen kişidir analist. Tüm yumurtaların ayrı sepetlerde olmaları da yetmez. Portföyünde nakit tutmayı da becerebilen kişidir analist. Duruma göre oranları değiştirendir. Alacağı riskin zamanını da miktarını da kendi belirleyebilendir. Bizim neden, niçin gibi sorularla da işimiz olmaz. Bizim işimiz fiyatlar değişirken onu analiz etmektir. Asla sorgulamak değil. Yükseliyorsa alıcılar satıcılardan fazladır ya da talep daha iştahlıdır. Belki de satıcılar daha isteksizdir. Neden öyledirler bizi asla ilgilendirmez. Bir de hep hatalı yaklaşılan şu eder kavramı var. Bu senedin ederi şu kadar derler. Peki nedir bu eder? Olması gereken bir fiyat mı? Yoksa öyle olacağını umduğumuz, gizliden gizliye öyle olmasını dilediğimiz bir fiyat mıdır? Halbuki fiyat insanların ona biçtikleri değerdir. Ve sırf siz umuyorsunuz diye bir senedin değeriyle ederi birbiriyle örtüşmez. Herhangi mantıklı bir neden yokken bile sırf beklentilerin değişmesi ya da spekülasyonlarla bir senedin değeri ederinin çok üzerinde ya da altında olabilir. Şimdi de hepimizin burada olma amacına geçelim. Yani para kazanmakla ilgili olan kısmı. Kazanmak denince ne anlıyorsunuz? Evet, aynen böyle bir şey işte. Kazanmak ütopik bir kavram. Cebimize girecek paradan daha öte bir şey. Kazanmak dediğimizde gelirimizi arttırmaktan bahsetmiyoruz aslında. Borsayı yendim, bunu ben başardım diyebilmek, kendimizi değerli hissetmek var ucunda. Hayatımızı buna endekslemiş gibiyiz. Vücudumuz bile buna muhtaç. Karşılığı bolca serotonin, dopamin ve endorfin salgılamamıza neden olan bir eylem kazanmak. Yani borsadaki işlemlerinizin sonucu kazanmayla bitiyorsa, bu sonucun sonuçları mutlu olmanız, kısaca huzuru bulmanızdır. Para mutluluk getirmez deseler de onu kazanmanın mutluluk getirdiği bir gerçektir. Peki nasıl bir kazançtan söz ediyoruz? Kafanızdaki rakam ne? %100, 200, 400, 1000? Hayır, bahsettiğim şey kesinlikle bu değil. Benim burada bahsedeceğim şey tutarlı ve devamlı olan kazanç. Bir ay %150 kar edip diğer ay bunun yarısını kaybetmeyi kârda kapamak olarak görenlerden değilsinizdir umarım. Evet, sisteminizin reaksiyon yapısına, trende ve fiyatlardaki oynaklığa göre geliriniz mutlaka değişecektir ve normal olan da budur. Ama gelir eğrinize şöyle geriye çekilip baktığınızda belli bir ortalamayla, belli bir tutarlılıkla devam ettiğini görmeniz gerekir. Eğer geliriniz piyasa hareketlerine bağlı gibi duruyor ve oynaklık gösteriyorsa, ya sisteminizde bir sorun vardır ya da sizde. Çünkü sadece şartlar bizden yanayken kazanabiliyorsak, doğru dürüst analiz yapamıyoruz demektir. Deniz sakin olduğunda dümeni herkes tutar. Bu işi doğru yaptığınızın teyidi kazancınızın mutlaka tutarlı ve devamlı olmasıdır. İşin maddi kısmını hallettiğimizi varsayalım ve gelelim işin daha zor olan psikolojik kısmına. Bu işi ne kadar iyi yaparsanız yapın, kârlarınızın yanında zararlarınızın da olabileceğini, kârla zararın aslında birlikte var olmak zorunda olduklarını biliyorsunuz değil mi? Her zararlı işlemde karalar bağlarsanız, sistemlerinizle oynarsanız bu işi asla başaramazsınız. Her alışınız aldığınız andan itibaren kar yazmaya başlayacakmış gibi kendinizi şartlarsanız, zarar yazmaya karşı tahammülsüz olursanız asla kazanan tarafta olamazsınız. Bir teknik analist, duygularından soyutlanabildiği kadar teknik analisttir. Ancak şunu unutmayın ki yaptığınız işlemlerin arkasında durmakla hatada inat etmek arasında çok ince bir çizgi vardır ve o çizginiz stop loss'unuzdur. Kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak, sisteminizde sizi bir felaket yerine kabul edilebilir bir zararla kurtaracak bir stop loss'unuz mutlaka olmalıdır. Sonuçta teknik analiz olacak olanı değil, olmakta olanı anlamaya odaklanmış bir sanattır. Bizler kahin değiliz. Sadece olmakta olanı,
Olmuş olanın ışığında analiz ederek olası geleceklerle ilgili tahminlerde bulunuruz. Tıpkı şu görüntüyü gördüğümüzde bir fırtınanın çıktığını anlayabilmemiz gibi. Hayatımız teknik analiz yaparak geçiyor. Her an beynimizin bize sormadan yaptığı bir şey bu. Şu an olmakta olanı, geçmişin bilgileriyle karşılaştırıp olası geleceklerle ilgili tahmin yapmak. Ne dersiniz? Bu havada balığa çıkılabilir mi? Muhtemelen çok az bir kısmınız gerçek bir tekneyle balığa gitmiştir. Yine de çok büyük bölümünüz bu havada balığa çıkılmayacağını düşünecektir. Seyretmesi bile ürkütücüyken küçük bir teknenin içinde dalgalara karşı koymaya çalışmak hiç de mantıklı gelmiyor değil mi? Peki neden aynı şeyi borsada yapmıyorsunuz? Piyasalar allak bullak olduğunda ya da rüzgar tersine döndüğünde neden nakitte kalamıyorsunuz? İnatla alım yapmaya devam ediyorsunuz. Gördünüz, teknik analiz için yaratılmış bir beyinle doğmuşuz. Sizce de artık onu serbest bırakma zamanı gelmedi mi? Hadi, bırakın biraz analiz yapsın.